Evet, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, Bir Excel akşamına daha hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileriyle beraberiz. Burdur'da olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileriyle beraberiz bugün. Aynı zamanda eğitimimiz YouTube kanalı üzerinden de canlı yayında. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün Excel çalışacağız ve bu pazar akşamına kadar her akşam saat 9'da standart başlayacağız ve Excel'i adım adım beraberce öğreneceğiz. Sıfırdan başlayacağız. Yani Excel'i hiç bilmediğinizi varsayarak başlayacağım. Belki bazı arkadaşlar için basit gelebilir ama sıfırdan bir Excel'i nasıl kullanırız? Nerede ilerleriz? Nasıl yaparız? Toplamlar, ortalamalar gibi işlemleri daha iyi oradan başlayacağız. Eğitim YouTube üzerinden izlenebilecek ama üniversitede kendi sisteminde kaydediyordur. Oradan da ilerleyeceğiz. Hoş geldiniz. Görüntüyle ilgili üniversite kanalında bir sıkıntı var. O yüzden üniversitenin ekranında görüntü yok. Görüntü çok önemli değil. YouTube üzerindeki şeyde var ama daha sonraki eğitimlerde bakarız. Ona düşünürüz, ayarlamaya çalışırız. Şimdi boş bir Excel'i önce pencerelerimizin hepsini bir kapatalım. Buradan gelin önce PowerPoint'ten başlayalım. Basitçe şuradan şunu seçelim. Şimdi arkadaşlar, Excel'i hiç bilmediğinizi varsayıyorum ya da çok az bildiğinizi varsayıyorum. YouTube kanalından izleyen arkadaşlar için de Excel'i az çok bildiğinizi, tam hakim olmadığınızı ya da Excel'i öğrenmek istediğinizi varsayıyoruz ama tabii ki öncelikle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri. Bazı örnekleri öğrenci notlarından üzerinden vereceğim ama genelde de normal iş dünyasında kullanacağımız özelliklerden bahsedeceğim. Kendi tablomuzu sıfırdan oluşturacağız ve o tablo üzerinden de bütün eğitimi tamamlayacağız. O yüzden bu eğitimi daha sonra izlediğiniz zaman da eğer bu eğitimde o tabloyu yapmazsanız o tabloyu yapmanızı, yani örnek tabloyu sizin oluşturmanızı öneririm. Şimdi Excel çok sihirli bir program. Excel'i neden bilmeliyiz ve neden iyi bilmeliyiz? Basitçe buradan başlayayım. İki tane soru. Çok uzatmadan bir iki madde halinde yazacağım arkadaşlar. Excel'i neden iyi bilmeliyiz, neden bilmeliyiz, neden iyi bilmeliyizin aslında cevabını normal çalışan arkadaşlar çok iyi bilirler. Çünkü bir kere iş dünyasında sizden bu programın bilinmesi istenecek. Bu programı iyi bilmeniz istenecek. Bu kesin. Yani örneğin bir işe başvurduğunuz zaman bir mühendisseniz, bir öğretmenseniz ilk istenecek şey nedir? Onunla ilgili belge değil mi? Diploma. İkinci olarak istenecek şey Excel bilgisidir. Tabii ki sadece Excel değil, Word, PowerPoint gibi bilgiler de olması istenir ama kesinlikle çalışmaya başladıysanız, çalışıyorsanız, işe girecekseniz bu Excel bilgisi sizden istenecek. O yüzden bunu çok iyi bilmelisiniz. En temel şey bu. Eğer çalışıyorsanız da daha verimli çalışmak için, daha verimli çalışmak için ve daha iyi bir kariyer için Excel'i bilmeliyiz. Kesinlikle buradan Excel'i bilmeliyiz. Bir üçüncü madde burada Excel'i bilmemizle ilgili. Daha yüksek bir maaş, sonuçta emeğimizin karşılığını istiyoruz. Daha iyi bir maaş için aslında asıl iş zamanın ya da zamanınızın size
kalması için. Sevgili arkadaşlar, aslında biz Excel eğitimleri veriyorum ben. Excel eğitmeniyim. İleri düzey Excel kitaplarının da yazarıyım. Aslen Burdurluyum. Kendi üniversitem, kendi memleketim, kendi öğrenci arkadaşlarım, kardeşlerim. Ee, Asıl bizim Excel eğitimlerinde yaptığımız, anlattığımız, gerek YouTube üzerindeki gerek canlı sınıf eğitimlerinde anlattığımız Excel'i öğretmek, Excel'in kullanılmasını öğretmek, işin temelinde aslında zamanınızı kurtarmaya çalışıyoruz. Excel'de daha verimli çalışmanızı sağlamaya çalışıyoruz ki zaman size kalsın. Basit yoldan, kısa yoldan yapacağınız işleri uzun yoldan yapmayın diye. Bu üç madde yeterli. Çok daha uzatabiliriz. Belki 10 tane slide yazarız bu şekil değil ama en temelleri yarın çalışmaya başladığınız zaman sevgili öğrenci arkadaşlarımız ya da iş başvurusuna geldiyseniz buradaki kesinlikle sizden bu programı iyi bilmeniz istenecek. Bu gayet de basit bir özellik. Bugün iş ilanlarına girin. Hangi özelliğe bakarsanız bakın istenen şey ileri Excel bilgisi, MS Office programlarına hakim olma bilgisi, her türlü bilgide programda. Bir örnekte göstermiştim. Veterinerlik fakültesinde bile veteriner aranıyor ama Excel bilgisi isteniyor gibi. Mutlaka her branşta Excel bilgisi sizden istenecek. İşe başladığınız zaman daha verimli çalışmak isteyeceksiniz. Daha iyi bir kariyer yapmak isteyeceksiniz. Burada Excel bilginiz size ön plana çıkmanızı sağlayacak. Diğerlerinden ayrılmanızı sağlayacak. Ve iyi bir Excel bilgisi bilirseniz, işinizde iyi olursanız, tabii ki tek başına Excel bilmek yeterli değil ama İşinizde iyi olursanız, Excel'i de iyi bilirseniz, maaşınız emin olun diğerlerinden daha yüksek olacaktır. Mehmet Ali Bey'e katılıyorum. Matematik gibi arkadaşlar aslında her yerde, hayatımızın her noktasında Excel bilgisi lazım. Çok da ilginç bir program. Aslında çok da basit bir program ama bugün bir terziden tutun, bir veteriner hekime kadar örnek veriyorum, bir peyzaj mimarlığından tutun, çok ciddi şubesi olan yani çok sayıda şubesi olan uluslararası şirketlere kadar herkes Excel'i kullanıyor. Her yapıya da uygun bir yapısı var. Yani bir Word derseniz kendi içinde çok detaylı ama burada eee, bir PowerPoint gibi bir Word gibi çok derin konuları var ama Excel başlı başına bir dünya. Excel'in başı var, sıfır, hiç bilmemek, sonu yok arkadaşlar. Yani burada Excel'i 9 ileri Excel kitabı yazan bir insanım ben. Excel'in tamamını biliyor musunuz derseniz bu mümkün değil. Yani kim size derse ki ben Excel'i dört dörtlük biliyorum, hepsini yedim yuttum, emin olun çok doğru değildir. Çünkü başlattığımızda şurada gördüğünüz hücreler, kareler, dikdörtgenler, şu dikdörtgenlerde her şey yapılabiliyor. Formüllerin de gücüyle beraber Excel'de yapamayacağımız bir işlem yok. Şimdi Excel'i açtık. Excel'in ekranı burası arkadaşlar. Normal bir bakın bir Word penceresi ya da bir mail yazdığımız pencere gibi nasıl Outlook bir programsa, Hotmail bir programsa Excel'de bir program. Excel'de mantık hücrelerle ilerler. Her bir hücreye bir şeyler yazarız, rakamlar yazarız. Bu rakamların toplamlarını alırız, ortalamalarını alırız, grafiklerini çizeriz. Buradan analizler yaparız. Karar destek sistemlerinde yardımcı işlemler yaparız. Bir Excel'i açtığınız zaman bir PowerPoint kullanmışsınızdır, bir Word'ü kullanmışsınızdır. Çünkü tez yazma, rapor yazma gibi işlerde menülerin benzer olduğunu fark edersiniz. Yukarıdaki ekranlar bütün ofis programlarında standarttır. Hemen hemen aynı ekranlarla karşılaşırız. Örneğin bakın buradan Word'ü açalım. Buradaki yukarıdaki ribbon yapısı aynı nasılsa Excel'de de bu ribbon yapısı sevgili arkadaşlar aynıdır. Mail yazmak için nasıl mail programlarına giriyoruz, Gmail kullanıyoruz, Hotmail kullanıyoruz. WhatsApp'tan mesajlaşmak için nasıl WhatsApp'a giriyoruz, WhatsApp'tan mesajlar yapıyorsak hesaplamalar yapmak, analizler yapmak, grafikler çizmek için de Excel'e gireceğiz. Excel'de tablolarımızı oluşturacağız ve o tablolar üzerinden de hesaplamalar gibi adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi gelin öncelikle ekranı biraz tanıyalım.
Daha sonra da Excel'in genişliğine bir bakalım. Sonra da ilk tablomuzu yavaş yavaş oluşturalım. Şimdi Excel'de yukarıda gördüğünüz ifadeler, sütunlar, bakın ABC ile başlar sütun ifadeleri. Bu tamamen ayırmak için, takibi kolay olsun diye yapılan bir sistem. Burada ABC ile başlar ve buradan da kontrole basıp klavyeden, klavyenin sağ okuna bir kere basarsanız kontrolü bırakmadan X, F, D'ye kadar gider. Tekrar kontrol sol oka bastığınız zaman da buradan en sola A'ya geliriz. Buradaki X, F'de arkadaşlar bir gün sayın 16.384. sütun demek. Buraya geldiğinizde de A'ya geldiğimizde şuradan 1 ile başlayan rakamlar da buradan aşağı doğru inerseniz klavyenin aşağı okuna basar. Bunun durmasını beklerseniz sevgili arkadaşlar bu süre 9 saat 34 dakika. YouTube'da bir arkadaş denemiş videosu var. Bir fiil 9 saat 34 dakika klavyenin aşağı okuna basmış, basılı tutmuş. Kontrol aşağı oka bastığınız zaman da 1 milyon 48 bin satıra gider. Excel'de 1 milyon 48 bin satır varken 16.384 tane sütun oluşan aslında bir tablo gibi düşünün. Bir satranç tahtası gibi düşünebilirsiniz. Burada hücreler var. Nasıl satrançın içinde ileri geri sağ sol gibi hareketler yapıyoruz. Burada da hücreler içinde ileri geri aşağı yukarı gibi hareket etmeyi sağlarız ve klavyenin oklarını kullanarak da buradan rahatlıkla ileri doğru gidebiliriz. Şimdi bu 1 milyon satır ifadesi baktığımız zaman çok yüksek bir sayı. Yani bugün üniversitenizin öğrenci sayısını girsek belki 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi süreç olur ama üniversite kurulduktan bugüne kadarki öğrenci sayılarını girelim dediğiniz zaman bakın 1 milyon satır yetmez. Yani Excel yerine göre çok dar bir pencereyle çalışır. Yerine göre de çok geniş bir pencereyle çalışır. Yani örnek veriyorum. Üniversitenizdeki personel sayısı bakın belki 1000, 10.000, 5.000. Buradaki 5-10 bin satırı doldurur. Şu anki mevcut öğrenci sayısı belki 50-100 bin, 200 bin satırı doldurur. Ama 10 yıllık bir öğrenci sayısı üzerinden bir analiz yapalım dersek, yani örnek veriyorum nasıl bir analiz olabilir? Acaba Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne en çok hangi şehirlerden talep oluyor? Bunun için bakın 10 yıllık öğrenci verisini çektiğinizde direkt bunu bilen arkadaşlar bilir. Bir pivot tabloyla çok rahat bunu bulabiliriz. Ona göre de en az öğrenci gelen yerlerde tanıtım reklamları çıkma gibi kararlar alınabilir. Excel'de listeler oluşturmak için, veriler oluşturmak için arkadaşlar hücrelere geleceğiz ve bu hücrelere de bir veriyi, ifadeyi yazacağız. Şimdi tezdir, yazıdır, makaledir yazmışsınızdır Word'de. Word'de bildiğiniz gibi normal düz yazar gideriz. Herhangi bir kıstas yoktur. Yani Word'deki yazma mantığı ne? Bir mail yazar gibi, WhatsApp'ta bir mesajı yazar gibi yazar gideriz ve buradan düzenleme yaparız. Excel'de biraz daha farklı. Burada geliyoruz. Öncelikle nereye yazmak istersek oraya tıklıyoruz. Bu tıkladığımız yer bakın D sütunuyla 4. satır. Bunlar diğerlerinden ayrılarak bize tıkladığımız yeri gösteriyor ve buradaki çerçeve de nereye tıkladığımızı gösteriyor. Bunun bir diğer göstergesi de şurada gördüğünüz D4 hücresi ifadesi. Bu D ifadesi sütunu gösterir. Her zaman önce sütun gelir. Arkasından 4 gelir. O da satırı gösterir arkadaşlar. D4 olarak burada işaretleriz. Listeye nereden başlamalıyız yazmaya? Örneğin bir liste oluşturacaksak bunun bir kuralı yok. Yani şuradan da başlayabilirsiniz, şuradan da başlayabilirsiniz, şuradan da başlayabilirsiniz ama mantıklı olan göze hoş görünen şuradaki A1'den, A2'den, A3'ten, A4'ten bir yerlerden başlamak. Şimdi buraya geldim. Bakın A3'e tıkladım ve buradan örneğin diyelim ki personel bakın listesi yazdım. Enter'a bastım. Bunu yazdıktan sonra şimdi buraya isimleri yazmam lazım. Şimdi ekrandan bakayım. İsimlerinizden bakıyorum. Hatice diyelim. Mehmet diyelim. Bakın yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Şule diyelim. Alper diyorum. YouTube üzerinden bakalım. Savaş yazalım. Onur. Şeyma.
Ebru diye bakın bu şekilde bunları yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bakın personel listesi ifadesi burada sığmadı. Buradaki bunu genişletmem lazım. Excel'de satır sütunu genişletmenin yolu yukarıdaki şuradan A ile B'nin arasındaki ifadeden bakın işaretçinin değiştiğine dikkat edin. Sol butona basarak şu şekilde genişletmektir. Bunu biraz kullanmaya başladığınız zaman Excel'e bir işlemin bunun çift tıklama olduğunu anlarsınız. Ustalaşmaya başlayacağınız zaman ya da ustalaşmaya başladığınız zaman aslında bu yöntemin çok doğru bir yöntem olmadığını, bunun için de en uygun yöntemin burayı seçtikten sonra biçim menüsünden gelip şuradan sütun genişliğini otomatik ayarlayı seçmek olduğunu anlarsınız. Çünkü neden çift tıklamayı herkes bilir kullanır ama bunu çok aslında doğru değil. Nedenini şöyle söyleyeyim. Buraya geliyorum. Mesela Mehmet Ali Sarı Kavak diye bakın şöyle uzun bir ismi yazdım. Mehmet Bey'in ismini uzun yazdım. Buraya gelip çift tıkladığım zaman buradaki en genişe göre bunu otomatikman ayarlar. Bunu burada görüyorsanız sorun yok. Bu bir isim. Bunu geri aldım. Buradan kesiyorum. Şöyle daralttım. Altta başka bir tablo var. Şöyle göstereyim. Şurada. Makü diyelim ki idari personel listesi. Şimdi buraya gelip çift tıkladığınız zaman mecburen buraya göre bunu ayarlayacaktır. Oysa ki çift tıklamak yerine şöyle olduğu şöyleydi. Sadece burayı seçerek biçim menüsüne gelip sütun genişliğini otomatik ayarla derseniz bakın sadece buraya göre ayarlar. Buradaki ifadeye dokunmaz. Bunu bu şekilde genişlettim ve buraya da diyelim ki bölümü yazalım. Bölüm. Buraya da örneğin kıdem yazalım. Buraya da örneğin basitçe maaş yazalım. Daha sonra onların hesaplamalarını yapalım. Hatice pazarlamada çalışsın. Mehmet pazarlamada çalışsın. Bakın P harfine bastığınız zaman Excel yukarıdaki ifadede başka P yoksa direkt bunu getirir ve aynen bunu yazar. Enter'a basmanız ya da aşağı yukarı basmanız yeterli. Satış yazalım. Tekrar satış yazalım. Tekrar bakın pazarlama yazmak için bunu yazdım. P'ye bastım. Enter'a bastınız. Buradan üretim yazalım. Ü'ye basalım. Enter. Ü'ye basalım. Enter. 3 tane üretim, 3 tane pazarlama olsun. Kıdem değerlerimiz 12 yıldır çalışıyor olsun. 10 yıldır, 2 yıldır, 6 yıldır, 8 yıldır, 12 yıldır ve 10 yıldır ve 7 yıldır şeklinde buradan çalışsın. Tekrar bakın şuradan bölümü seçiyorum. Burayı genişletmek için biçimden şuradan sütun genişliğini otomatik ayarla diye buradan seçiyoruz. Şimdi maaşlara bakalım. Buradan maaşlarda maaşları da 3600 diyelim, 5600 diyelim, 4500, 3890, 3800, 5000 olsun, 5420 lira olsun ve 5826 lira olsun maaşlarımız. Şöyle bunları girelim. Sevgili arkadaşlar, bunları girdikten sonra artık bu liste üzerinde bakın Excel'de basit bir listeyi oluşturduk. Bu liste üzerinde istediğimiz işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Burada tabi istediğimiz işlemlerde yapacağımız özelliklerden bir tanesi bakın öncelikle biçimlendirmeler. Normal mesela yazdığınız bir Outlook'ta yazdığımız bir mesajı nasıl biçimlendiriyoruz? Ya da Facebook'ta yazdığımız yeni gelmeye başladı kalın yapma gibi ifadeler. Burada da yazdığınız bir ifadeyi kalınlaştırma, itelik yapma gibi detaylar var. Öncelikle tabloyu şöyle bir seçelim. Tamamını seçtim. Biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla diyelim. Şu şekilde ayarlayalım. Hatta biraz da şöyle kendiniz genişletip daha değerli toplu, biraz daha büyük bir tablo olmasını sağlayabiliriz. Şimdi burada bunları yaptım. Bakın şöyle açalım. Bunları şöyle ayarladım. Normal başlıkları seçmek için herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra bakın. Burası aktifleşir ve bunun nereye tıkladım? H4'e tıkladım. Bu hücreye tıkladıktan sonra eğer buradan sol butona basıp basılı tutup aşağı doğru çekerseniz arkadaşlar bu bölgeyi seçersiniz. Excel'de seçme kavramı ilk hücreden başlar ve bunu sağa doğru aşağı doğru istediğiniz gibi istediğiniz yöne seçebilirsiniz.
Burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Bakın burası seçilen bölge belli de burası niye beyaz kalmış? Burası bilerek beyaz boş bırakılan bir yer. Excel tarafından seçimin buradan başladığını göstermek için yapılan bir özelliktir. O yüzden ilk seçtiğiniz yer her zaman beyaz kalır. Ve baktığınız zaman da buradaki seçimin buradan geldiğini buradan görebilirsiniz. Şimdi başlıkları buradan seçiyorum. Şöyle seçtim başlıkları. Buradan örneğin bakın bildiğiniz şekliyle kalın yapma, değil mi? İtalik yapma, alt çizgi yapma gibi işlemleri buradan tek tek yapabilirim. Şöyle başlıkları kalınlaştırdım. Başlıkları ortalayabilirim. Sola dayalı, sağa dayalı gibi işlemler yapabilirim ama buradaki ifadeler, örneğin personel listesi bakın bir metinsel ifade değil mi? Yani bizim isimlerimiz metinsel ifadeler. Bunun başlığının da sola dayalı olması gerekir ki şu düzen sağlansın. Rakamlarda ve sayısal değerlerde sağa dayalı olabilir. Bakın şu şekilde metinsel değerlerde başlıklar her zaman sola dayalı olmalı. Burada tüm tabloyu seçmek istersem ilk hücreden başlayıp faremin sol butonuyla, mouse'un sol butonuyla başlayıp aşağı kadar bakın şöyle seçiyorum. Buradan seçebilirim. Sadece bölümü seçeyim. Buradan bakın aşağı kadar bunları seçtim. Sadece kıdemi seçeyim. Buradan buraya başladım. Ya da buradan alttan yukarıya doğru seçtim. Fark etmez. Bu bölgeyi seçersiniz. Kırmızı yaptığınız zaman o bölgedeki her şey otomatikman kırmızı olur. Buradan da geri al dediğinizde Ctrl Z'ye bastığımızda direkt buradan bunu geri alabilirim. Uzun listelerde peki nasıl seçeceğiz? Onu ayrıca göstereceğim. Şimdi burada başlıkları seçtikten sonra bunların altına bir kenarlık eklemek için hemen şuradaki kenarlık ifadesini kullanabiliriz. Buradan bakın alt kenarlık, üst kenarlık gibi tüm seçenekler var. Alta kalın kenarlık gibi ifadeyi de örneğin şöyle seçerek tablonuzda başlıklarınızın altına bir kalın kenarlığı koyabilirim. Tabii arkadaşlar bu şekilde Excel'de tablo oluştururken unutmayacağınız şey her sütunda mutlaka başlık olacak. Bunu atlamayın. Excel'i yeni öğreniyorsanız kurallarıyla öğrenin. İleride sıkıntı çekmeyin. Oluşturduğunuz tablonun her sütununda mutlaka başlığı koyacağız. Bu bir kural. Daha sonra bu kurallara eğitim boyunca da eklemeler yapacağım. Tamam mı? Yani ne demek? Şurada bakın bir başlık var. Bunlar başlığı var. Bunların altında başlıklar var. Şurayı şöyle boş bırakmak olmaz. Buraya mutlaka bunun ne olduğunu açıklamasını koymamız lazım. Buradan bakıp direkt bakan kişi bunun ne olduğunu anlamalı. Buradan direkt kıdemi seçerek şu şekliyle kıdemden bunu yaptım. Tabi listeler sevgili arkadaşlar burada normal bakın seçme kavramı ilk hücreye tıklıyorum. Sol butonu bırakmadan aşağı kadar seçtim ve sağa kadar tüm tabloyu seçtim. Silmek için daha kolay. Burayı seçtikten sonra Excel'de silme normalde mesela Messenger'a ya da Facebook'a yazdığınız bir mesajı seçip silmek için delete tuşunu kullanırız. O doğrudur ama aslında Excel'de silme yeri burada değil. Şuradan seçelim. Ya daha doğrusu şöyle şurayı seçeyim ve şurada silgi diye kullandığımız, temizle diye kullandığımız bir özellik var. Buradan tümünü temizle diyebilirim ya da sadece biçimleri temizle diyerek de bu tabloya uygulanan biçimleri temizleyebilirim. Şimdilik tümünü temizle diyelim. Bakın şöyle seçtiğiniz zaman direkt buradaki değerleri sileriz. Buradan örneğin tekrar bir ekrana bakarak ekrana bakarak yazayım. Şuradan İbrahim Alcan varmış. İbrahim Bey yazalım. Buradan da bunun değeri diyelim ki nakli olsun. Şöyle ayrı bir alan olsun. Şimdi burada arkadaşlar bir hücreye veri yazdıktan sonra hücrede değişiklik yapmanız gerekebilir. Yani yeni bir değer yazma ya da eski değeri silip yenisini yazma ya da bu yeni değeri değiştirmek için bakın kullanacağımız şey şu. Çift tıklayabiliriz hücrenin içine. Örnek veriyorum şuradaki rakamı 5600 rakamını buradan gelip değiştirmek istiyorum. Hücre içine çift tıkladım. Bunu buradan delete ile silip
7500 yaptım. Enter'a bastığınızda bakın bunu düzeltiriz. Ya da F2 tuşuna basarız. Buradan tekrar 7500 sildim. 5600 yaptım. Ya da direkt gelip şuradaki formül çubuğuna tıklayarak buradaki değeri silip istediğiniz bir değeri rahatlıkla yazabilirsiniz. Şimdi burada silmek için genelde alışkanlığımız delete tuşunu kullanmak. Bunu niye buradan geldim, ısrarla burayı söyledim, direkt burayı kullanın diye. Bunun nedeni şu sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, buradaki maaş değerlerini seçiyoruz. Şöyle sadece maaşları seçtim. Tabi Excel rakamlarla çok haşır neşir olacağınız için rakamları da ayırmak lazım. Bu şimdi 38.000 mi, 3.800 mü? Örneğin şunları net ayırmak için. Direkt şimdilik şuradan virgüle basalım. Diyezler gelir. Bu diyezler iki nedenden gelir. Bir rakamsa rakama sığmadığı, hücreye sığmadığı anlamına gelir. Ya da tarih saat değerlerinde ise eksi değer geliyorsa orada da diyez gelir. Ama şimdilik sadece rakam sığmadı olarak kullanalım. Bunu buradan tutup şöyle yana doğru genişlettiğiniz zaman bakın sütunu, bu rakamlar buradan genişler. Şimdi burada niye delete kullanmıyoruz? Niye buradan biçime gelip buradan tümünü temizleyi kullanıyoruz? Şimdi bakın. İlk 4 değeri seçtim ve delete'ye bastım. Son 4 değeri seçtim ve buradan gelip tümünü temizleye bastım. Her ikisi de temizledi. Delete tuşu sevgili arkadaşlar, Facebook'ta ya da Messenger'da ya da işte WhatsApp'ta yazıp sildiğiniz zaman hep metin yazdığınız için ya da yazılan şeylerin hepsi metin formatında olduğu için sorun yok. Şimdi maaşa geliyorum. Bakın burada şöyle diyelim. Maaş yerine diyelim ki çocuk sayısı. Şimdi çocuk sayısı kaç girmemiz lazım? 1, 2, 3, 5 gibi. Bunu buradan bir rakam girmemiz lazım. İşte 2 girdim. Bakın burada delete'ye bastığım için direkt 2,00 şeklinde gelir. İşte 1 girdik, 1,00 şeklinde gelir. Ama aşağıda direkt şuradan seçip şuradan tümünü temizle yaptığım yere geleyim. Mesela buraya 2 yazayım. Bakın tam tek bir yere yaptığım için tabi orası geldi. Şöyle yapalım. Bakın şurayı seçtim. Temizleden tümünü temizle diyorum. Ve buraya geldim. 2 girdim, 3 girdim. 6 girdim. Burada bir sıkıntımız var. Burada normalde buradan bunu gösteriyor. Şöyle tümünü temizle diyelim. Tekrar bir deneyelim. 4 geliyor. Buradaki espri biçimi arkadaşlar, normalde burayı seçip delete'ye bastığınız zaman veriyi siliyorsunuz ama biçimini silmiyorsunuz. Biçimlendirme silinmediği için de hata verir. Bu tarihlerde daha barizdir. Şöyle bakın, tarihi girdim. Şuradan. Diyelim ki örneğin işe başlama. Şimdi bu tarihi aşağı doğru çekiyorum. Tarihler geldi. Bunu göstereceğim birazdan. Daha sonra buraya vazgeçtiniz. Dediniz ki burası tekrar çocuk sayısı olsun. Şu alttaki değerleri de seçtim ve delete'ye bastım, sildim. Şimdi çocuk sayısını yazıyorsunuz. Bakın 6 yazıyorum, 3 yazıyorum. Gördünüz mü? Normalde burada biçimi silmiyoruz. Sıkıntı burada arkadaşlar. Ama şurada mesela Hatice'yi delete ile silip örnek vereyim, onun yerine işte diyelim ki Murat yazalım. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çok takılmayın. Genel anlamda silme, temizleme işlemleri delete yerine burayı kullanabilirsiniz. Eğer buradaki veriyi silip tekrar delete ile silip aynı ifade yazacaksanız bir sıkıntı olmaz. Peki şunu tekrar Ctrl Z ile geri alalım. Ctrl Z'ye basarak şunları geri aldım. Şöyle tekrar eski haline şöyle getirdim. Şuraya geldik. Tamam mıyız? Buradan devam edelim. Burada arkadaşlar bu verileri seçtikten sonra, yazdıktan sonra bakın listeyi oluşturdum. Şimdi burada satır seçme, sütun seçme kavramları var. Şuradan D'ye bastığınız zaman bu sütundaki verileri seçeriz. Aynı şekilde C'ye bastığımız zaman bu sütundaki C sütundaki verileri seçeriz. Ya da buradan gelip örneğin 4'e bastığınız zaman bir satırı komple seçeriz. Şimdi bu çok aslında önerilen bir yöntem değil. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi burada D'yi seçtikten sonra örneğin buraya bir dolgu rengi eklediğiniz zaman bakın buradaki
1 milyon satıra bir dolgu rengi eklersiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 1 milyonun satıra gittim. Buradan direkt bir dolgu rengi ekleriz. Benzer şekilde şimdi şuradakileri işte örnek veriyorum. Şurayı renklendireceksiniz. Buraya geldiniz. Buradan bakın satırı seçip şöyle bir dolgu rengi verdiğinizde buradaki 16.000 direkt 16.000 hücreyi de renklendiririz. Bu da ne işe yarar? Sadece bize şurası lazımken buradaki değerler arkadaşlar bu tablonun dosya boyutunun büyümesini sağlar. O yüzden bunları yaparken böyle yapmayacağız. Satır sütun seçme kavramlarında mümkün olduğunca sadece hücreyi seçerek işlem yapacağız. Yani ben örnek veriyorum burayı sarıya boyayacaksam buradaki değerleri seçiyorum. Buradaki değerleri seçtikten sonra gelip şuradan direkt dolgu rengine basıp buradan örneğin bir rengi seçebilirim. Renkleri kullanırken de dikkat edin. Kırmızı renkler dikkat çeken renkler, tehlike renkler. Buradan olumlu olumsuz gibi tablolarda renklerin önemi var. Onları ayrıca zamanı gelince bahsedeceğim. Buradaki arkadaşlar bunları yaptıktan sonra gelin şurada basitçe mesela oluşturduğunuz bir listede araya satırı, araya sütunu nasıl ekleyeceğiz? Bunları bir basitçe göstereyim ve kopyala yapıştırma işlemlerini nasıl yapacağız? Bunlara bakalım. Buradan mesela bir araya satır eklemeniz gerekirse yapmanız gereken direkt yan tarafta tablolar yoksa yan tarafta rakamın üzerine tıklayıp bakın altının üzerine tıkladım sağ butona basarak ekle diyebilirsiniz. Yan tarafta herhangi bir tablo olmadığı için bunu rahatlıkla yapabilirim. Buraya da örneğin ekrandan bakarak yazalım diyelim Besim Bey yazalım ve burası da hangi bölüm yok? Üretim, satış, pazarlama diyelim ki finans olsun. Kıdemi de 6 yıl olsun, maaşı da 4.256 lira olsun. Bakın bunu araya ekledim. Peki araya bir sütun eklemek isteseydim aynı şekilde C'nin üzerine gelip sağ buton ekle diyerek buradan araya bir sütunu ekleyebiliriz. Buraya da diyelim ki bölüm, kıdem, maaş ve örneğin telefon gibi bir ifade kullanalım. İşte 1, 2, 3 yazalım. Ve bunu da 1, 2, 3 yazdıktan sonra şu alt köşesinden tutup aşağı kadar buradan bunu çekebiliriz. Tamam mı? Araya satır sütun eklemeyi böyle yapıyoruz. Tabi bu yan tarafta bir tablo yoksa arkadaşlar çok kolay bir işlem. Ama şimdi bakın bu tabloyu şöyle seçtim. Burası neye beyaz kalmıştı? Hatırlayın. Seçimi buradan başladığımızı görmek için. Bunu sağ butona basıyoruz. Kopyala diyoruz. Ve yan tarafa gelip tekrar sağ butona basıp yapıştırıyoruz. Ama soldaki tablo ile sağdaki tablonun dikkat edin sütun genişlikleri aynı değil. Buradan hemen alttaki kontrol ifadesine basıp şuradaki kaynak sütun genişliğini koru diyerek buradan iki tabloyu da birebir şöyle aynı yapıyorum. Şimdi diyelim ki burası bakın Ocak olsun. Burası Şubat olsun. Şimdi burada gelip buradan örneğin 6'ya basıp sağ butona basıp bir satır ekleme yaptığınız an hem bu tabloda ekleme yapıyor hem de bu tabloda ekleme yapar. Oysa ki biz sadece tek Ocak'ta ya da tek Şubat'ta bunu yapmak isteyebiliriz. Buradan geri alıyoruz. Şimdi nerede satır ekleyeceğim? Bakın burayı seçiyorum sadece. Sağ butona basıyorum. Buradan ekle diyelim. Açılan pencerede arkadaşlar hücreleri aşağı sürükle diyerek buradan bunu bakın araya bir satırı ekleyebiliriz. Aynı şekilde örneğin geri aldım. Buradaki değerleri seçtim ve tekrar sağ buton ekle diyelim. Buradan da bakın hücreleri sağa sürükle diyerek tabi başlığı da seçmemiz lazım ki şöyle düzgün olsun. Sağ buton ekle, hücreleri sağa sürükle diyerek de bu şekilde bir yan tarafa sütun eklemeyi yapabiliriz. Burada gelin size hem YouTube'daki arkadaşlara hem size bilinmeyen bir yöntemi göstereyim. Çok az kişinin bildiği bir yöntemdir. Tabloda satır ekleme işlemini yani şöyle rakamın üzerine gelip sağ butona ekle diyerek bunu herkes bilir. Tüm Excel kullanıcıları bunu kullanır ve bilir. Normalde şurayı seçerek
Sağ buton ekleyi de aslında herkes bilir ama yanında tablo olmadığı zaman çoğunlukla buradan rakamdan ekleriz. Burada gelin, çok güzel basit bir yöntem var. Buraya geliyorum, bakın şöyle burayı seçtim. Şimdi şu alt köşeye sevgili arkadaşlar, şunu ekrandan, daha doğrusu şöyle yapayım. Şöyle herhangi bir hücreye şöyle şuraya tıkladım. Ctrl Shift. Ekran görüntüsünü alacağım sadece. Büyüteceğim. Şu alt köşeye, şöyle şuraya, şu gördüğünüz şu köşeye arkadaşlar, hatta şu okla gösterelim. Şu köşeye, bunun adı farklı ifadeleri olmakla beraber doldurma kulpu. Tamam mı? Bunun adı doldurma kulpu. Doldurma kulpu deriz. Buna köşe denir, kulak denir, kulakçık denir, kuyruk denir, ince artı denir, kulağından tut çek denir. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kullanımları var ama Excel'deki adı bunun doldurma kulpu. Şimdi normalde bu doldurma kulpu bize veriyi kopyalamak için kullanacağımız çok güzel bir özellik. Tamam mı? Şimdi buradan başlıklara bakın. Şuraya ben bir satır eklemek istiyorum. Şimdi gelelim yöntemimize. Buradaki bu değerleri seçtim. Bu değerleri seçtikten sonra şu alt köşedeki doldurma kulpuna geliyorum. Bunu sevgili arkadaşlar çoğaltmak için kullanırız. Bakın önce oradan başlayalım. Şöyle boş bir yere geldim. Örneğin buraya geliyorum, bakın. Finans dedim ve sağ alt köşedeki doldurma kulpundan tutup aşağı doğru çektiğinizde bunun hepsinin finans olarak çoğaldığını görürsünüz. Benzer şekilde ekrandan bakarak yazayım. Ümit diyelim. Ümit Bey'i yazdım. Aşağı kadar çektim. Bakın hep Ümit olarak geldiğini görürsünüz. Ya da işte bir rakam girdim. 1 diye bir rakam girdim. Bunu çektim aşağı doğru. Hep 1 geldiğini görürüz. Tamam mı? Ya da örnek veriyorum. İşte bir plaka yazalım. 34 KLN diyelim ki 964 ve 5. Yani 96 45. Plakayı örnek olarak yazdım. Size aitse bir şey diyemem. Rastgele yazdım. Bunu aşağı doğru çektiğinizde bakın plakanın arttığını görürsünüz. Bunu da kontrole basıp çekersek buradaki plakanın da örneğin artmadığını görürüz. Şimdi buradaki doldurma kulpu veriyi seçip çoğaltmak için kullandığımız bir yöntem. Şuradan tümünü temizledim. Şimdi buraya geliyorum. Bakın seçtim. Amacım buraya yeni bir satır açmak. Bunu gelip buradan Shift'e basıp sol butona basılı tutup bunu aşağı doğru çekerseniz araya bakın bir satır eklersiniz arkadaşlar. Bu da YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlara bir bonus olsun. Şöyle geliyorum. Burayı seçtim bakın. Doldurma kulpuna geldim. İnce artı olduğuna dikkat edin. Shift'e basıyoruz bu esnada. Faremizin sol butonuna basıp buradan aşağı doğru çektiğinizde kaç hücre çekerseniz o kadar aşağı doğru direkt buradan gelecektir. Aynı şekilde Shift'e basıp buradan yukarıya doğru da tekrar bunu kapatmak da mümkün. Tamam mıyız? Burada verileri kopyalamak için oluşturduğumuz yöntemler bunlar. Yani satırı seçme, bakın burayı seçtim. Sağ butona basıyorum, sil diyorum ve hücreleri yukarı sürükle diyerek alttaki verinin üste çıkmasını sağlıyoruz. Çünkü buraya gelip sağ buton sil dediğiniz zaman hem buradaki veriyi silerseniz hem şuradaki işte Besim Finans 6 4256 ifadesindeki veriyi de silersiniz. O yüzden bu önerilen bir şey değil. Silmeler özellikle sadece buradaki değeri seçerek olur. Benzer şekilde bu sütunu buradan sağ butona basıp sil dediğiniz zaman aşağıda başka bir tablo varsa, görmediğimiz bir tablo varsa oradaki veriyi de arkadaşlar buradan sileriz. Buna dikkat edin lütfen. Eklemeyi ve silmeyi yaparken alanları seçeceğiz. Alanları seçtikten sonra da sağ butondan ekle veya sil seçeneklerinden yararlanarak buradaki verileri buradan alacağız. Şimdi burada bakın şurayı seçiyorum. Şöyle komple seçtim ve buradan temizliğe gelip tümünü temizle diyerek buradaki tüm veriyi tekrar temizledim. Şimdi verileri çoğaltma ile ilgili bir iki örnek yapacağım. Şimdi aşağı gelelim ve buradan da artıya basarak yeni bir sayfa oluşturalım. Normalde ileri Excel eğitimlerinde de
başladığımız, yaptığımız bir işlem. Günün tarihini girmek için kullanacağımız yöntem kontrole basın, shift'e basın, noktalı virgüle bastığınız zaman direkt bakın burada günün tarihi otomatikman karşınıza gelir. Şuraya not olarak düşüreyim. Kontrol artı shift artı noktalı virgül şeklinde. Bu bize direkt günün tarihini verir. Eğer saat girmeniz gerekirse kontrol shift 2 nokta üst üste de bu da anlık saati bize verir arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bakın buraya geliyorum. Kontrol shift 2 nokta üst üste. Yani kontrole basın, shift'e basın, bırakmayın. 2 nokta üst üste basıp direkt bastığınızda bakın saati verir. Şimdi buradan da herhangi bir tarihin üzerine tıkladığınız zaman tarihi bakın aşağı doğru doldurma kulpuyla çektiğinizde tarihlerin otomatikman arttığını görürsünüz. Bu çok güzel bir özelliktir. Çok da işe yarar. Eğer tarihin artmasını istemiyorsanız madem sıfırdan öğreniyoruz, kolay yolunu öğrenelim. Kontrole basıp çektiğiniz zaman da buradan tarihler artmaz. Bunu farklı yollarla yapılır ama en basit yöntem bu. Kontrolle beraber çektiğinizde tarih buradan artmaz. Benzer şekilde saatleri çekip aşağı doğru yaptığınızda bakın birer saat arayla gelir. Ama kontrole basıp çektiğiniz zaman da saatlerin artmadığını buradan direkt görürüz. Tabi tarih dediğiniz an işin içine arkadaşlar. Buradan bakın tarihi aşağı doğru çekiyorum. Tarih gün gün artıyor. Şu alt tarafa gelen otomatik doldurma seçeneklerini kullanmaya alışın. Yılları doldurma var. Bakın her yılın 22-12'si yıllık periyotlar. Bunu nerede kullanıyoruz? Arabaların işte örneğin vizeleri olduğunda, işlem yaptığımızda yıllık bazda biten yerlerde. Ayları doldur derseniz her ayın 22-12'si işte periyodik bir senet takip listesi gibi yaparken kullanacağınız özellikler. İş günlerini doldur derseniz işte sizin okul günleriniz, cumartesi, pazar hariç günler. Bakın cumartesi, pazarları atlar. 26-27'nin olmadığına dikkat edin. Ve diğer günleri doldur dersek de standart yapılar. Bunun aslında bir diğer kısa yolu da şu. Doldurma kulpunun üzerinde sol butonu çekmeye alışkınız. Yani mouse'un sol butonunu herkes kullanır burada ama aslında bir de bunun kısa yoldan mouse'un sağ butonuyla çektiğiniz zaman ve bıraktığınızda otomatik doldurma seçeneklerinin otomatik açıldığını görürsünüz. Buradan da ayları doldur dediğiniz zaman örneğin her ayın şeklinde otomatikman gelir. Artı eksisi var. Bunu bir kere buradan çekip bıraktığınızda bu burada kalır. Ayları doldur dediğinizde bakın bu sabit kalır. Bunu bir kere buradan sağ butonuna çekip bıraktığınızda bu seçenek iş günlerini doldur dediğinizde biter ve bir daha açılmaz. Yani tekrar seçmeniz gerekir. İnce detaylarla bu tür özellikler birbirinden ayrılır. Peki mesela diyelim ki işte öğrenci 1. Bunu yazdım. Aşağı çektiğiniz zaman öğrenci 2, 3, 4, 5 diye gelir. Ya da diyelim ki personel 1. Bunu da yazıp doldurma kulpundan aşağı doğru çektiğiniz zaman direkt personel 1, 2, 3, 4 diye bakın karşımıza gelir. Burada arkadaşlar şunları seçelim. Temiz sildim delete ile. Sayılarda iş biraz farklı. 1 yazıyorum bakın. Bunu aşağı doğru sol butonuna çektiğinizde hep 1 geldiğini görürsünüz. Doldurma kulpuna gelip doldurma serisi derseniz 1, 2, 3, 4, 5 diye bakın bunun artını da görürüz. Buradan tekrar mesela 1 yazdım. Altına 5 yazdım. 1, 5, 9 gibi dörder dörder yani arasındaki farkı seçip buradan aşağı kadar çektiğinizde bakın 9, 13, 17 gibi değerlerin geldiğini buradan direkt bu şekilde görürüz. Hesaplamaları bilmiyoruz. Hesaplamaları öğrenince burada farklı işlemlerde rahatlıkla yapacağız. Tamam mı? Mesela 5 yazalım. Bakın altına 10 yazın. 5 ve 10'u seçtikten sonra her ikisini birden aşağı kadar çektiğinizde 5, 10, 15 diye karşımıza değerler geldiğini buradan görüyoruz. Burada saatlerde 5'er dakika arayla çalıştırmak için zaman işlevi diye bir işlev var. Onu kullanmak gerekir. Zaman işlevinin kullanımına bakarak oradan yapabiliriz. Normalde burada saatlerin altına çektiğinizde saatler birer saat artarak gelir.
Mesela siz şey diyebilirsiniz. Örnek vereyim. 15'er dakika arayla artsın, 5'er dakika arayla artsın gibi formüllerde zaman diye bir işlevimiz var, formülümüz var. Oradan direkt sağlayabiliriz. Evet, hem saatin hem dakikanın artmasını zaman işleviyle sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu direkt normalde düz çektiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi sadece saatleri birer saat arttırır. Şöyle bir ek bilgi vereyim. Buraya Ctrl Shift 2 nokta üst üste ile girdim. Mesela bunun üzerine eşittir deyin. Zaman diyoruz. Bakın 0 saat, 15 dakika ve 0 saniye ekleyeceğiz. Artı şuradaki saat diyelim. Bunu yaptığınız zaman burada zaman işlevi sayesinde de bakın bu 15'er dakika arayla bunlar artar. Şimdi döndük sayfa 1'e. Sayfa 1'e geliyoruz. Şimdi burada gelin basit hesaplamalar yapalım. Mesela şu kıdem ve maaşı buradan kopyalıyorum. Bakın sağ buton kopyala. Buraya geldim, yapıştırdım ve şu kontrolden tekrar sütun genişliğini otomatik ayarladım. Buraya geldim. Şimdi şuraya yazayım toplam. Buraya geliyorum en yüksek, en düşük, ortalaması ve ortancası. İstatistik okuyorsanız bunlara hakimsinizdir. Daha sonra buradan yukarıdan sütundan bunu şöyle daralttım. Şimdi kıdemlerimizin toplamı acaba kaç yıl? Yani şirket çalışanlarının kıdemlerini topladığınızda toplam değer acaba kaç yıl? Maaşın toplamı acaba kaç? Şimdi burada toplam almak için, Excel'de toplam almak için kullanacağımız işlevler. Bakın buraya geliyoruz. Birkaç yolu var. En basitinden başlayalım. Buraya tıkladık. Şu giriş sekmesine geldiğinizde şurada sağ tarafta bir matematikteki sigma toplam işareti ifadesi var bakın. Bu toplam işareti arkadaşlar bunu biraz açtığınız zaman integrale döner. İntegralin aslında başlangıç ifadesi budur toplam. Bu toplam ifadesini seçiyorum. Excel diyor ki nereyi toplayacaksın? Bakın toplayacağı yere karar veremediği için benden bir cevap bekliyor. Ben de diyorum ki ilk maaşla başladım. Sol butonu bırakmadan aşağı kadar çektim. Bu aralıktaki yani D4, D11 aralığı. Bu şu demek. D4'ten başla. D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11'i kapsa şeklinde yaptığınızda bakın. Tabi bunu yanlış yerde yaptık. Tekrar toplama bastım ve kıdemin altındaki ilk değerleri seçtim. Enter'a bastığınızda toplam kıdeminizin 63 yıl olduğunu buradan gördük. Peki maaşın toplamını alalım. Bakın tekrar toplama bastım ve ilk maaştan son maaşa kadar faremi kaldırmadan devam ediyorum. 36.292'ymiş. Şuradan virgüle basarak da bunu ayıralım. Şöyle de genişletelim ya da şuradan biçimden uygun genişliği ayarlayalım. Peki en yükseği bulacağız. Şimdi en yükseği bulmak için direkt buna gelip bastığınız zaman bu direkt size toplamı verecektir. Bu yanlış olur. Oka tıklayıp, yandaki oka tıklayıp en büyük ifadesini seçiyoruz. Açılan pencerede aynı mantık bakın. Bu aralığı tarıyorum. Enter'a bastığımda en yüksek değeri verdi. Şimdi maaşı bulayım. Tekrar buradan oka bastım. En büyüğü seçtim. Buradaki değerleri seçiyorum. Enter'a bastım bakın. Bu geldi. Buradan da tekrar binlik basamaktan ayırdım. Peki aynı şekilde oka basıyoruz. En küçük. Aralığı buradan seçtim. Enter. Tekrar maaşa geldim. Tekrar buradan geldim. En küçük. Maaşları bakın direkt tarama yoluyla seçtim. Enter'a basıp bunları getirdim. Son olarak aritmetik ortalamayı bulalım. Ortalama diyoruz. Şuradaki değerleri seçtik. Enter'a bastım ve tekrar buraya geldim. Tekrar buradan da ortalama. Buradaki değerler geldim ve Enter'a bastım. Bunlar ortalama. Şunları seçiyorum. Şuradan virgüle basalım. Şimdilik basacağız. Daha sonra bunları göstereceğim yorumunu. Peki ortanca ne? Ortanca nedir ortanca? Ortanca orta değer arkadaşlar. Ortadaki değer. Şimdi bakın buraya geliyoruz. Eşittir yazıyoruz. Formüller eşittirle başlar.
sevgili arkadaşlar. Formüller eşittirle başlar Excel'de. Excel'e diyoruz ki bundan sonra benim yazacağım her şey formül. Ortanca yazıyorum ve parantezi açıyorum. Aynı mantık buradaki kıdemlerin ortanca değerini buluyoruz. 7,5'muş. Bakın tekrar eşittir. Ortanca İngilizce kullanıyorsanız medyan arkadaşlar bu. İngilizce kullanıyorsanız medyan. Bunu da buradan seçtiğinizde buradaki değerleri gelip tarayıp parantez kapatıp enter'a bastığınız zaman da ortanca maaşınız da 4378'miş. Ortanca ortadaki değer demektir. Yani %50 ortanca değerin üstündedir. %50 ortanca değerin altındadır arkadaşlar. Bu demek. Bunu şöyle göstereyim. Bakın kıdem yerine gelin sizin notlarınızı girelim. Örnek veriyorum. 50 olsun, 60 olsun, 45 olsun, 80 olsun, 90 olsun, 12 olsun, 35 olsun ve 47 olsun notlar. Şimdi 100 üzerinden bir bareme girdiğimiz zaman bakın not ortalamanız 52,375 ya da 52,38. Bu ne demek? Sınavın not ortalaması 52,38. Ya da bu arkadaşlar yani bunun not yerine şöyle vade düşünün. Bakın vade yazın. Yani normal piyasayı uygularsak. Vadeler bunlarsa vadenin ortalaması 52,38 ya da notun ortalaması 52,38. Ortancısı 48,5. Bu ne demek? Şimdi şuradaki vadeyi örnek veriyorum 90 yaptım bakın. Buradaki vadeyi de 90 yaptım. Buradaki vadeyi de 90 yaptım. Şimdi baktığınız zaman vadelerinizin ortalaması 66,75 yani 67. Bu genelde bir yanılgı olabilir. Bakın burada genelde bir yanılgı olabilir. Ortalamamız bu. Ortancamız 85. Tabii notlar çok düşük olunca şöyle yapalım. Düşürelim bunları. Şu 15 olsun, şu 25 olsun, şu 36 olsun. Şu da mesela bu 90 olsun. Şu da 17 olsun. Şöyle düşürdüm. Şimdi bunu nasıl diyeceğiz? Not ortalamamız 40, ortancası 30. Yani bunu şu diyebilirsiniz. Öğretmeniniz diyebilir ki benim sınavıma girenlerin o not ortalaması 40. Yani ne demek? 100 kişi sınava girmiş, bunun ortalaması 40. Bu çok doğru bir ifade olmaz. Ortanca daha doğrudur. Bakın 30. Bu ne demek? Bu sınava giren ya da bu vadelerin %50'si 30'un üzerinde, %50'si 30'un altında. Ortanca diye bunu söyleriz. Çok takılmayın. Bunlarla ilgili örnekleri daha sonra ilerleyen derslerde yapacağız. Tamam mıyız? Bu şekilde tablomuzu oluşturduk. Verilerimize girdik ve toplam en yüksek en düşük değer gibi değerlere bakın buradan. Bunları bulduk. Ve notları yerine şuradan tekrar kıdem diyelim. 12 yıl olsun, 5 yıl, 4 yıl, 18 yıl, 6 yıl, 3 yıl, 2 yıl ve 9 yıl şöyle kıdemlere girdik. Bakın buradaki ortalama 7,38 çıktı. Yani bu şu demek değil. Bizim buradaki şirket ortalamamız işte kıdemi yani her çalışan ortalaması 7,38 demek yanlış olur. Neden? Şu 18 değeriyle 12 değeri ortalamayı yükseltir. Ortancası 5,5 ifadesi daha doğru olur. %50'si 5,5 yılın üzerinde çalışmış, %50'si 5,5 yılın altında çalışmış şeklinde bunu buradan diyebiliriz. Tamam mı? Peki şuraya yapsaydım, örneğin şurada da bir toplam almak da iyi olur. Buraya da şöyle gelelim, bir toplam yazalım. Kıdemin toplamı olmayabilir, çok mantıklı olmayabilir ama maaşın toplamlarını mutlaka almak lazım. Buraya gelip buradan bastınız, bakın maaş toplamına Enter'a bastığınızda bu değerler geldi. Şimdi burada da hücreleri biçimlendirmek için, yani hücrelerin biçimsel özelliklerini değiştirmek için arkadaşlar sağ buton hücre biçimlendir özelliğini kullanıyoruz.
Tamam mı? Hücrelerin biçimsel özelliklerini değiştirmek için de sağ buton hücre biçimlendir özelliğini kullanacağız. Şimdi bakın buradaki rakamları binlik basamaktan ayırmak istiyorum. Normalde şurayı kullandık. Bu finansal binlik aslında. Şöyle bakın burayı seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra da sağ butona basıp dikkat edin seçili bölge üzerinde sağ butona basıyorum ve alttan 4. sıradaki hücreleri biçimlendir diye bir özelliğimiz var. Bunu açtığınız zaman da bakın buradaki bütün hücre biçimlendirme işlemlerini buradan rahatlıkla yapıyoruz. Ve buradan da sayıyı seçtikten sonra binlik ayracını kullan diyerek şunu onayını verin. Binlik basamak sayısını belirleyip tamam dediğinizde sevgili arkadaşlar bunlar bakın binlik basamaktan ayrılır. Toplam sığmadı. Buradan da tekrar biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla diyerek buradan bunları genişletebilirim. Tamam mıyız? Bu şekilde bakın tablomuzda basitçe bir işlem yaptık. Şimdi gelin şu Ebru'dan itibaren bakın şöyle seçelim. Yani alttaki toplamı ayıralım. Sağ butona bastım. Hücre biçimlendire geliyorum. Buradan bir kenarlık ekleyeceğim. Kenarlıkta da sadece şöyle kalın çizgiyi seçtim ve buradan da şöyle kalın çizgiyi buradan işaretleyip tamam diyoruz. Tablomuzu şu şekliyle toplamla maaş arasını bakın mutlaka ayırıyoruz. Daha sonra göreceğiz ki bu tabloda bir sıralama yapacağız. Maaşa göre, kıdeme göre, bölüme göre ve oradan bunlarda ilerleyeceğiz. Şuradaki şunları da silelim. Şunları da buradan şöyle sileyim. Bu tablo şurada kalsın. Başlığımızı da şöyle diyelim. 2020 örneğin personel listesi. Şöyle bir başlık atalım. Bu örneğimizi de kaydedelim. Uygulama 1 adı altında kaydedeyim. Bu şekilde kalsın. Bugünlük bitirelim sevgili arkadaşlar. Tam bir saati doldurduk. Çabuk geçti zaman. Bir saat oldu. Yarın akşam 9'da kaldığımız yerden aynı bu tablo üzerinden devam edeceğiz. Bu tabloda hesaplama yapmayı bulacağız. Hesaplamaları nasıl yaparız? Yüzdelik değerleri nasıl hesaplarız gibi detaylara gireceğiz. Yavaş yavaş bugün 1. vitesten başladık. Yarın 2'ye gideceğiz. Böyle 6 vites gibi düşünürseniz 1'den 6'ya doğru adım adım gideceğiz. Sorularınız varsa cevaplayayım sevgili arkadaşlar. Sorularımız yoksa bugünlük bitirelim. Gerçi tam bir saati doldurmamışız. 57-58 dakika olmuş. Buradan yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün 1. ders temel tablo oluşturma, tabloları kopyalama ve rakamlar, biçimlendirmelerle ilgili işlemleri yaptık. Yarın hesaplamalara gireceğiz. Hesaplamalar üzerinde çalışacağız. Yani bu maaşın %5'ini nasıl buluruz, %10'u nasıl buluruz? Bunları göstereceğim. İlerleyen derslerde sıralama, filtreleme gibi konulara gireceğiz. Bu derslerin 6 günlük ders programını arkadaşlar ben kendi blog sayfamda paylaşacağım ya da Facebook'taki Excel Eğitim Paylaşım grubunda da paylaşabilirim. Belki Veysel Bey, Veysel hocanız da kendi sistem üzerinden paylaşır. Oradan da takibini yaparız. Oradan da ilerleyebilirsiniz. Yarın akşam tekrar 9'da bir aksilik olmazsa görüşüyoruz. Buradan adım adım ilerliyoruz. Merve Hanım sanırım izleyebilirsiniz. Yani YouTube'da da bu canlı yayın kalacak. Kendi sisteminiz üzerinde de kalacaktır. Oradan da takibini yapabilirsiniz. Sorularınız yoksa bitirelim. Facebook kullanmayan arkadaşlar için şurada mail adresimi paylaşıyorum. Buradaki örnek dosyayı buradan izleyebilirsiniz ya da örnek dosyayı kendiniz de zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Blog sayfasından da yani ömerbağcı.com.tr'den de bunun takibini ya da blog sayfasından da ders konularını yapıp takibini yapabiliriz. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Üniversite yayınınızı sonlandırıyorum. YouTube'daki yayınımız 1-2 dakika daha açık kalsın. Oradaki Hocam burayı ben kapatırım hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Tamam Veysel hocam. Yarın saat 9'da nasip olursa tekrar başlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica Sağ ederim. olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Ee, Üniversite yayınımız sona erdi arkadaşlar. YouTube üzerindeki soruları moderatör arkadaşlar cevap verdiler sanırım. Onunla ilgili yani moderatör arkadaşlarımız gayet deneyimli arkadaşlar. Cevap vermişlerdir. Çok detaylı bakmama gerek yok. Sorularınız varsa cevaplayayım. Bu eğitim sevgili arkadaşlar bugün başladı. Bu hafta pazar akşamına kadar full devam edecek. Her akşam 9'da başlayacağız. Hem YouTube üzerinden hem de üniversitenin kendi eğitim sistemi üzerinden canlı yayınlanacak. Üniversitedeki arkadaşlarımız ayrı takibini yapılıyor. YouTube üzerindeki arkadaşlarımız da ayrı YouTube üzerinden izleyebilecekler. Nuktan Hoca İleri Excel konusunda zaten YouTube kanalında İleri Excel eğitimleri veriliyor. Yani buradan devam ediyor ama özellikle bir İleri Excel eğitimi şeklinde planlanan bir eğitim şimdilik yok. Belki ileride olabilir. Salıdan pazar akşamına kadar her akşam 21'de. Evet Funda Hanım, Funda Çetinkaya. Bu şekliyle ilerleyeceğiz. Yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben mesajların hiçbirini okuyamadım. Moderatör arkadaşlarımız dediğim gibi cevap vermişlerdir. Yani o konuda bir şey yok. Güvenimiz tam. Normalde 20 dakika, yarım saat, bazen 40 dakika ders yapardık. Bugün 1 saate geçtik. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Kanala abone olalım, bildirimleri açalım. Ve yarın akşam 9'da bu konu üzerinden adım adım ilerleyerek, şimdi bugün birinci vitesi işledik, yarın ikinci vitesi işleyeceğiz. Hızlıca Excel bilginizi ileri bir düzeye taşıyacağız. Bu şekilde yarın akşam tekrar 9'da görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.